Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Arkadaşlar Space ID ile birlikte .bnb uzantılı alan adı için bir video çekmiştik sizlere. Burada whitelist NFT'lerini tutmamız ve snapshot'la ilgili bilgileri vermiştik. Arkadaşlar snapshot'lar alındı. Artık mainnet'e geçmiş durumdayız. Şimdi sizlere bir domain almak için neler yapmanız gerekeceğini adım adım açıklamaya çalışacağım. Öncelikle videonun hemen aşağısındaki linklerden Space ID'nin resmi sitesine gidebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada Register Your BNB Name diye bir buton var. Buna tıklarsanız ve MetaMask cüzdanınızı bağlarsanız buradaki sayfaya yönlendirileceksiniz. Burada şu an kayıt aşaması var arkadaşlar. Burada istediğiniz alan adı için kayıt yapabileceksiniz. Bakın benim 2 tane hakkım var. Gördüğünüz gibi ben bir tane whitelist NFT'si tutmuştum. Sizde 3 tane de olabilir, 5 tane de olabilir. Ona göre haklarınız burada gözükecektir arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapıyoruz? Öncelikle almak istediğimiz domainleri kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. En önemli kısım burası. Bakın ben buraya Berkay yazdım mesela ve şu an berkay.bnb için yandaki buton mavi oldu arkadaşlar. Buna basarsanız eğer burada şu an bunu kaç kişinin almak istediğini sizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu an berkay.bnb'yi kimse istemiyor arkadaşlar. Eğer bu süre bitene kadar kimse istemezse ve ben kayıt yaparsam burası zaten 1 olur arkadaşlar. Ben kayıt yaparsam şu an çünkü beni de dahil etmedi. Ne olacak? Ben bunu tek başıma alabileceğim arkadaşlar. Ancak mesela diyelim alibaba.bnb'yi istiyorum ben arkadaşlar. Bunu kontrol ederseniz şu an bunu 10 kişinin almak istediğini görüyoruz. Burada 10 kişi bu süreç bittikten sonra bir açık arttırmaya girecek arkadaşlar. Ve en yüksek teklifi veren burada bu domainin sahibi olacak. O yüzden bizler bu sayfayla bu 5 gün boyunca oldukça haşır neşir olabiliriz. Sürekli almak istediğiniz farklı domainleri burada deneye kaç kişinin istediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada daha sonrasında bakın submit yapmanız gerekiyor. Bu 5 gün bitmeden kayıt olmanız gerekiyor. Aksi takdirde yaptığınız işlemler boşa gidebilir. Bakın buradaki makalede tarih tam olarak yazıyor arkadaşlar. 15 Ağustos sabah Türkiye saatiyle 9'a kadar ne yapmanız gerekiyor? Artık karar verip buradaki kayıt tuşuna basmanız gerekiyor. Buradaki makalenin linkini de videonun aşağısında bulabileceksiniz. Burada bu saati Türkiye saatine çevirmek için artı 7 saat ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bütün detayları okuyabilirsiniz. Birazdan sizlere teker teker açıklayacağım zaten. Şimdilik sadece şu konuda bir bilgi vereyim arkadaşlar. Eğer burada sizler bir kayıt yapmadıysanız 15 Ağustos'a kadar biraz daha sakince sürekli alan adlarını değiştirebilirsiniz. Şimdi bakın artık bu kısmı özetledim. Burada deneyeceğiz sürekli. Arkadaşlar bu kısım bittikten sonra bakın 16 Ağustos sabah 9'dan itibaren İkinci aşama başlayacak. Burada gördüğünüz aşamada artık açık arttırmalar olacak arkadaşlar. Bakın şöyle size daha yakından göstereyim. 16 Ağustos sabah 9'dan itibaren karşımızda böyle bir pencere olacak arkadaşlar. Bakın burada altta gözüken kısımlar örnek bir kişi tarafından verilmiş. Bu kişi bu BNB'leri tek başına almak istemiş arkadaşlar. Başka kimse almak istememiş. O yüzden bu ona rezerve edilmiş artık. Bunu gerekli tarih geldiğinde direkt olarak alabilecek. Ancak bu 2 tanesi için arkadaşlar birden fazla kişi teklifte bulunmuş. O yüzden ne olacak? Açık arttırmaya girecek arkadaşlar. Bu onu belirtiyor. Sizler de artık istediğiniz kayıtları yaptıktan sonra hangisini direkt size rezerve edildi, hangisini için açık arttırmaya gireceksiniz. Burada bu şekilde görebileceksiniz arkadaşlar. Ve burada açık arttırma olanlar için işte bu şekilde bir pencerede açık arttırmada bulunacağız arkadaşlar. Şimdi açık arttırma ile ilgili de size en önemli kuralı söyleyeyim. Bakın ilk teklifi verdikten sonra bir diğer teklif için en az %105 oranında bir arttırma yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 100 BNB'lik bir teklif verdiyse birisi sizin onu yeni bir teklif ekleyebilmeniz için 205 BNB'lik bir teklifte bulunmanız gerekiyor. Yani buna oldukça dikkat edin. Hatta ilk teklifi siz verebilirseniz gidişatı da daha iyi hesaplamış olursunuz arkadaşlar. Eğer bir
BNB alan adı için ben açık arttırmaya gireceğim, ne yapıp edip almaya çalışacağım diyorsanız burada taktiğinizi ve stratejinizi kurabilirsiniz. Daha sonrasında %105 oranında sürekli arttırılması gerekecek tekliflerin, bunu da hatırlatmış olalım. Bu tarihte 23 Ağustos sabah 9'da sona erecek arkadaşlar. Bakın artık 23 Ağustos sabah 9'dan itibaren bu kısımda sonlanacak. Açık arttırmalar da yapılmış olacak ve artık arkadaşlar aşama 3 başlayacak. Ne zaman? 24 Ağustos sabah 9'dan itibaren. Orada da artık görebileceksiniz arkadaşlar. Bakın bunlar zaten ayrılmıştı. Bunları direkt alabileceğiz. Onun dışında açık arttırmaların sonucu da bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Bakın bu arkadaş bunu tek başına teklif verip hepsini aldı diyelim. Daha sonrasında buradaki açık arttırmalardan üsttekini kazanmış, alttakini de kaybetmiş arkadaşlar. Sizin de böyle bir durumunuz olabilir. Burada kaybettiğiniz açık arttırma için refund tuşuna bastığınızda sizin teklif için verdiğiniz bütün BNB'ler size geri iade edilecek arkadaşlar. Orada bir kayıp yaşamayacaksınız. Açık arttırmayı kaybetseniz bile bunu da kazandınız diyelim. Burada da ne olacak? Yine aynı şekilde bunu da alabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu alımla ilgili sizlere bir fiyat ve kuralları söylemek istiyorum. Bakın şunu da hemen ekleyelim. 31 Ağustos'a kadar buradaki alımları da gerçekleştirmeniz gerekecek. Yine de buna dikkat ederek bu işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada en önemli kurallardan birisi ilk olarak fiyat listesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın fiyat listemiz bu şekilde. 3 karakterli bir domain için normal fiyat aslında $650 ama bizler hepsini indirimli fiyattan alacağız. Buradaki ön satışa özel. O yüzden 3 karakterli için $390'lık bir ödeme, 4 karakterlik için $128'lık bir ödeme, 5 karakterlik bir domain içinde ve daha fazlası için de sadece $5'lık bir ödeme yapmanız gerekli arkadaşlar. Burada 3 ve 4 karakter için güzel bir indirim mevcut. İsteyenler bunu da hesaplarına değerlendirebilirler, katabilirler. Ancak şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bunlar 1 yıllık fiyatları. Bakın gördüğünüz gibi burada per year diyor. Yani 1 yılı için bu fiyatı ödersiniz diyor. Sizler burada artık kayıt aşamasındayken kaç yıllık alım yapacağınızı da belirlemeniz gerekiyor. Yani oradan seçeceksiniz. Mesela 5 yıllık seçtiniz. Fiyatların ona göre 5 ile çarpılacağını da unutmayın arkadaşlar. Bunlar 1 yıllık fiyat ama şöyle yine bir durum söz konusu. Burada aldığımız her alan adı için burada Space ID bize 1 yıl direkt olarak hediye edecek arkadaşlar. Yani bizler aldığımızda direkt 1 yıllık olarak bize hediye gelecek. 1 yılın parasını da ödediğimizde aslında 2 yıllık almış olacağız. Eğer sadece buradaki fiyatları ödemek istersek. Ama diyelim ben bunu 5 yıl 10 yıl boyunca istiyorum. Bir tane uzun bir at aldınız. 5 çarpı 10 yıldan $50 değil de $45 ödeyeceksiniz. 1 yıl size hediye olmuş olacak arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Bakın buradaki tarihlere dikkat ederek adım adım bu aşamalardan geçeceğiz ve alan haklarımızı almaya çalışacağız arkadaşlar. Sizlerin yine kafasına takılan bir soru olursa kesinlikle Telegram kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Duyuru kanalımızda her adım için bir duyuru paylaşıyoruz arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmında da bunu sorabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.